Vanessa Guillen kaybolduğu sırada henüz 20 yaşındaydı. Vanessa 22 Nisan 2020'de çalıştığı cephanelikten ayrıldı ve en son Kışla Otoparkı'nda görüldü. Sonrasında kimse ondan haber alamadı. Fort Hood üstünde görüldüğü son yerde üzerinde siyah tişört, altında açık mor bir tayt ve siyah Nike spor ayakkabıları vardı. Fiziksel özelliklerine geçersek Vanessa açık kahverengi gözlü, koyu kumral saçlı, yaklaşık 1.60 boylarında, yüzünün sol tarafında çenesinde ben bulunan esmer bir kızdı. Vücudunda 3 farklı dövme vardı. Vanessa'ya yardımcı olacak herhangi bir bilgi için konulan ödül $25.000'dı. 17 Haziran'da ise verilecek ödül Birleşik Latin Amerika Vatandaşları Birliği tarafından $25.000 daha arttırıldı. Bu tarz bilgileri veriyor olmamın sebebi olayın yakın zamanda çözülmüş olması ve kendisinin uzun bir süre anlattığım şekilde aranması. Bu videoyu YouTube'a ara vermeden hemen önce çekmiştim aslında. Başı 4 ay önce çekilmişti videonun. Ancak sizinle paylaşabiliyorum ama Vanessa'nın hayatını size anlatmadan geçemezdim. Vanessa 30 Eylül 1999'da Houston, Texas'ta doğdu. Kocaman bir ailesi vardı, 5 kardeştiler. Çevresindekiler ondan bahsederken ne kadar zeki bir kız olduğunu vurguluyorlar. Ayrıca kendisi liseden de dereceyle mezun olmuş bir öğrenciydi. Vanessa fiziksel aktivitelerde oldukça başarılıydı, futbol oynamayı çok seviyordu ve neredeyse her gün koşuya çıkardı. Oldukça sevgi dolu, yüzünden gülümsemesi eksik olmayan, insanlara değer veren, destek olan bir kızdı. Vanessa'nın Juan Cruz isminde bir erkek arkadaşı vardı. Umarım ismini yanlış telaffuz etmiyorumdur ve ilişkileri gayet iyi gidiyordu. Vanessa doğduğu yerde büyüdü ve liseden mezun olduğunda Amerikan ordusuna katılmaya karar verdi. Bu o anda verilmiş bir karar değil de Vanessa'nın hayallerinden, hedeflerinden birisiydi. Orduya katılmak, asker olmak onun istediği şeydi. Aslında başlangıçta Vanessa, Güney Carolina, Virginia'daki bir üsteydi. Farklı bir eyaletteydi yani. Ama sonrasında Fort Hood, Texas'taki askeri üsse geçiş yaptı. Bu Vanessa için oldukça iyi gözüküyor çünkü bu sayede ailesine yakın olacaktı. Ki bahsettiğim Güney Carolina, Virginia'dan Houston, Texas yani yaşadığı yer yaklaşık 1600 kilometreydi. Bu neredeyse Avrupa'yı düşündüğünüzde birkaç ülkelik mesafe demek. Vanessa Fort Hood'a geldikten sonra işler umduğu gibi gitmedi. Bundan neyi kastediyorum? Vanessa'nın Fort Hood'a geldikten sonra o aynı yaşam enerjisi, aynı mutluluğu devam etmedi. Ailesiyle paylaştığı kadarıyla Vanessa orada kaldığı yerde uyuyamıyordu, rahat değildi. Vanessa ve annesi çok yakındı. Yani Vanessa yaşadığı her şeyi annesine aktaran biriydi. Bir süre sonra Vanessa bu rahatsızlığının, huzursuzluğunun asıl kaynağını annesine söyledi. Söylediği şey annesinin belki de en beklemediği şeydi. Vanessa, Fort Hood'daki çavuşlardan birinin ona cinsel tacizde bulunduğundan bahsetti. Ama hiçbir şekilde bu çavuşun kim olduğunu, ismini paylaşmadı. Annesi elbette kızı için çok endişelendi. Hemen gidip bunu bildirmesini, rapor edilmesi gerektiğini söyledi. Ama Vanessa annesine bunun ilk kez onun başına gelmiş bir şey olmadığını, daha önce de birçok kişinin bu tarzda istismara maruz kaldığını, orada bunların yaşandığını ve konuyla ilgili hiçbir şeyin yapılmadığından bahsetti. Üstelik en kötüsü de hiçbir işlemin yapılmamasını da geçtim. Kimsenin yaşananlarla ilgili bunları anlatan kişilere, bunları yaşayan kişilere inanmıyor olmasıydı. Vanessa bunları söyledikten sonra annesiyle konuştu ve onu yatıştırdı. Başının çaresine bakabileceğini, durumun kontrolü altında olduğunu vesaire söyledi annesine ve tüm bu konuşmalar ortadan kaybolmadan yaklaşık 3 hafta önce başlamıştı. Sonraki konuşmalarında da ısrarlarına rağmen annesine çavuşun ismini asla söylemedi. Çünkü ne kendisini ne de ailesini tehlikeye atmak istemiyordu. Onun bu işe karışmamasını istedi. Çünkü eğer ismi annesine söylerse annesinin mutlaka gidip yetkililere bunu bildireceğini biliyordu. Annesinin bunu duyduktan sonra telefonda onu uyardığını, bildirmesi gerektiğini, yani sonraki telefon konuşmalarının içeriğini hayal edebilirsiniz. Kötü olansa Vanessa ortadan kaybolmadan hemen önce bunu bildirmeye karar vermişti. Vanessa kaybolmadan bir önceki gece kız kardeşi Mayra ile telefonda konuştu. Olağan bir konuşmaydı. Hatta Eylül'deki doğum günü için yeni bir araba istediğinden bahsetmişti.
Yani ailesiyle, sevgilisiyle arası gayet iyiydi. 22 Nisan 2020'de sevgilisine sabah saatlerinde mesaj attı. İşte olduğunu ve işine başladığına dair. Aslında o gün izindeydi ama sonradan iş için çağrılmıştı. Dediğim gibi sevgilisine mesaj attı. En kısa zamanda ona yazacağını söyledi. Ama sonrasında hiç kimse Vanessa'dan haber alamadı. Gün içerisinde kız kardeşi ona ulaşmaya çalıştı ama iletişim kuramadı. Akşam 8 gibi hala ablasından haber alamamış olduğundan iyice endişelendi ve kıdemli çavuşlardan biriyle iletişime geçti. Bu bahsettiğim çavuş katılmadan, devamdan vesaire sorumluydu. Bu yüzden Mayra onunla iletişime geçmişti. İşte en son nerede görüldüğünü, nerede olduğunu öğrenmeye çalıştılar. Öğrenildiğine göre Vanessa en son öğle yemeği zamanında görülmüştü. Ve Vanessa'nın en geç saat 10'a kadar, akşam 10'a kadar yani orada olduğunu, askeriyenin içinde olduğuna dair bir giriş yapması gerekiyordu. Bunu yoklama gibi düşünebilirsiniz. Fakat Vanessa ne sonraki o 2 saat içerisinde ne de daha sonrasında hiç görünmedi. Ailesi hemen kızlarını aramak için sosyal medyada sayfalar oluşturdu, gruplar kurdu. Fotoğraflarını paylaştılar. Bu sayede onu gören birilerine ulaşabilmek ümidiyle ne olduğunu bilen birilerinin olup olmadığını öğrenmeye çalıştılar. Geçen günlerde daha çok bilgi aldılar. 22 Nisan'da en son öğlen 1'de bir park alanında görüldü Fort Hood'un içerisinde. Ayrıca Vanessa'nın o gün çalıştığı cephanelik odasında da onun oda anahtarı, üste giriş çıkışlarda kullanılan kimlik kartı, cüzdanı, arabasının anahtarları bulundu. O gün bulunmayan tek eşyası telefonuydu. Çalıştığı cephanelik odası dediğim yer silahların teslim edildiği bir odaydı. Yani eğitim tatbikatında kullanılan silahların bulunduğu ve başka bir eğitim için kullanılıncaya dek orada durduğu bir yerdi. Günlük bakımları, sayımları falan yapılıyordu. Zaten Vanessa da orduda silah ve top tamircisi olarak çalışıyordu. Bu kısmı açıkladım çünkü cephanelik denildiğinde daha büyük bir şey sanmıştım ben. Silah odası demek bence daha doğru olabilir. Olayın devamına geçmeden Fort Hood askeri üssünden de biraz bahsedelim. Fort Hood yaklaşık 215.000 dönümlük bir araziye konuşlanmış Amerika'nın en büyük askeri üslerinden birisi. Nisan 2014'te sitesindeki bilgiye dayanarak söylüyorum, 45.000 asker ve 8.900 sivil çalışanı vardı. Günümüze dair tam bir sayı mevcut değil ne yazık ki. Amerika'da askerlik, ordu bunlar Amerikan rüyası olarak lanse ediliyor ki bu başka askeri üslerde doğru da olabilir. Ama Fort Hood askeri üssü dışarıdan başarı anlamında çok iyi gözükmesine karşın içerisinin hiç de öyle olmadığı söyleniyor. Orada çalışan ve ayrılan insanlar sürekli Fort Hood'un ne kadar kötü olduğundan bahsediyorlar. Tacizlerin, tecavüzlerin ve hatta ölümlerin olağan bir durum haline geldiğinden bahsediyorlar. Neden bahsediyorlar şeklinde diyorum. Çünkü askerler birinci ağızdan konu hakkında açıklamalarda bulunamadıklarından, konuşamayacakları için bunlar ne yazık ki birilerinden duyulup anlatılmış şeylerin ötesine geçemiyor. Bazı yerlerde 2017'den günümüze Fort Hood'da yaklaşık 200 kişinin kaybolduğunu ve bunların yalnızca 94'ünün sonrasında bulunabildiğini okumuştum. Bunlarla ilgili de sıkıntılar söz konusu. Örneğin 19 Ağustos 2019'da Gregory Morales isminde bir asker Fort Hood'da ortadan kayboldu. Ve bir ay sonra ordudan çıkarılması ile ilgili bilgiler işlenmişti firari olarak ama ortada bunu destekleyecek hiçbir şey yoktu. Bir ay boyunca gelmemiş, çıkarılması gayet olağan gözüküyor olabilir ama bu askeri üsle ilgili birçok şaibeli olaydan bahsedildi. Gregory Morales sonradan önümüze çıkacak bir isim. Bu yüzden ondan şimdi bahsettim örnek olarak. Bu arada büyük bir alana kurulmuş bu askeri üsteki kapılar o dönemde 4'ten 1'e indirilmişti. Bunun gibi sebeplerden aramalar öncelikli olarak askeri üssün içerisinde olabileceğine yönelik gerçekleştirildi. Ailenin girmesine izin verilmemişti dedim ama ordu kendi içerisinde 500 asker görevlendirerek tüm bu alanın dolaşılmasını, her yerde aranmasını sağladı. Aileyle de arandığı bilgisi paylaşıldı ama bir süre sonra aileyle tekrar iletişime geçildi ve Vanessa'yı bulamadıkları söylendi. Aile de kendi çalışmalarını başlatmıştı. 30 Mayıs'ta arkadaşları, ailesi yani ulaşabildikleri çevrelerindeki kişilerle hep birlikte Miller Springs Park'ta toplandılar. Burada toplanılmış olmasının sebebi haritadaki kilit noktalardan birisi olması aslında. Yani mutlaka geçmiş olabileceği bir yer. Eğer oradan kaçırıldıysa ya da artık her ne olduysa. Bu arada Vanessa'nın annesine Gloria'ya bir çavuş ulaştı. İsmini vermeden telefonda onunla bir şeyler paylaştı. Anonim kalmasının aslında bu bilgileri paylaşmaması gerektiğinden, bunun hayatını riske atacağından bahsetti. Bahsettiği şeyler Vanessa'ya istismarda bulunan, tacizde bulunan kişiyle ilgili şeylerdi.
Bu çavuşun aktardıklarına göre Vanessa'ya tacizde bulunan çavuş Vanessa'yı kaçırıp Fort Hood üstünde tutmuş ve Fort Hood'da bulunan yeraltı tünellerinden onu kaçırmıştı. Bu söylediğine onun bunları yaşayan tek kız olmadığını da ekledi. Anonim kalan çavuş sadece bunları söyledi, başka bir şey eklemedi, isim vesaire paylaşmadı. Vanessa'nın kayboluşuyla ilgili bundan sonra da birçok teori ortaya atıldı. Kaçtığı, çavuş tarafından kaçırıldığı, yakınlarda bulunan bir tarikata katılıp beyninin yıkandığına kadar birçok teori vardı. Bu olay George Floyd'dan hemen sonra yaşandığı için insanlar polislerden sonra orduda da mı yaşanmaması gerekenler yaşanıyor diye tepki göstermeye başladılar. Yaşanan bu olay çok fazla ses getirdi ve herkes bu güzel kızın ortaya çıkmasını istiyordu. Haziran ayının sonuna doğru, yani kaybolduktan 2 ay sonra dosya çözüldü. Ne yazık ki umduğumuz gibi mutlu sonla değil. 1 Temmuz günü Vanessa Guillen'in kalıntıları bulundu. Şimdi size süreci daha ayrıntılı anlatayım. Vanessa'nın kaybolduğu gün neler yaptığı, yapması gerektiği ortaya çıktı kaybolduktan kısa bir süre sonra. O gün bulunduğu silah odasından başka bir silah odasına gitmesi gerekiyordu. Bazı teçhizatların seri numaralarını onaylamak için ve o gün gideceği odada bulunan kişi ise uzman asker Aaron Robinson'dı. Hatta Vanessa'nın bu diğer silah odasındaki işini bitirdikten sonra başka bir yere daha iş için gitmesi gerekiyordu. Bu ikinci gitmesi gereken yerdeki askerler onu uzun süre bekledikleri halde Vanessa gelmemişti. Şimdi biz bulunduğu silah odasından, kendi çalıştığı yerden Aaron'ın çalıştığı odaya gitme kısmına gelelim. Bu arada kontrol amaçlı teyit için neden güvenlik kameralarına bakmadıklarını düşünüyor olabilirsiniz. Ama içerisinde herhangi bir güvenlik kamerası yokmuş. Bu yüzden direkt Aaron'a Vanessa'nın silah odasına gelip gelmediği soruldu. Evet, geldi ve ona seri numaralarını yazmasında yardım ettim. Hatta ona biraz iş verdim diye söyledi Aaron. Ardından Vanessa'nın bir silah alıp odadan gittiğini söyledi. Ama Vanessa daha önce de söylediğim gibi gitmesi gereken ikinci yere gitmemişti. Yetkililer Vanessa'nın telefon kayıtlarını incelediler. En son Aaron Robinson'a mesaj attığını gördüler. Birbirini destekleyen bu iki bilgiyle belli ki Vanessa'yı gören son kişi Aaron Robinson olmuştu. Ve tüm bunlar kaybolmasından sonraki ilk 6 günlük süreçte öğrenilenlerdi. Telefondan atılan son mesajın Aaron olduğu söylendiğinde Aaron bunu kabul etti ve silah odasında olup olmaması ile ilgili bir mesaj olduğunu söyledi. Yine Aaron'a sorulanlardan başka bir tanesi ise tabii ki 22 Nisan'da ne yaptığı, nerede olduğuydu. Aaron 22 Nisan'da işten çıktıktan sonra Fort Hood'un dışındaki evine gittiğini söyledi. Yine söylediğine göre evde kız arkadaşı Cecily Aguilar ile takılmışlardı ve bütün geceyi birlikte geçirmişlerdi. Sabah 6:30 civarında da evinden ayrılıp Fort Hood'a, yani iş yerine geri dönmüştü. Bu anlattıklarının tamamının teyit edilebilmesi için Cecily ile de iletişime geçtiler ve Cecily hepsini aynı şekilde anlattı. Tüm gece birlikte olduklarını doğruladı. Bunun üzerine yetkililer artık onların geçerli gerekçeleri, mazeretleri olduğunu düşünerek sonraki süreci buna göre değerlendirdiler. Gelecek 1-1,5 ay boyunca bir sürü potansiyel tanıkla görüşmeler yapıldı ve birkaç kişi Aaron'ı 22 Nisan'da elinde sanayi tipi denilebilecek kocaman bir kutuyla görmüşlerdi. Özellikle 18 Mayıs'taki iki kişi 22 Nisan'da Aaron'ı elinde bu kutuyla gördüğünü, taşırken ya da sürüklerken, çünkü tekerlekli olup olmadığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı, oldukça zorlandığını görmüşlerdi. Özellikle de kutuyu aracına koymak için bayağı çaba sarf etmişti. Bunları söylediler. Belli ki içinde her ne varsa oldukça ağırdı. Şu kısımda eminim içindekinin ne olduğundan ziyade kim olduğu ile ilgili olabilir mi acaba diye düşüncemiz vardır. Tabii ki polis özellikle bu iki tanığın söylediklerinden sonra Aaron'ın bu işle, yani bu olayla bir ilişkisinin olabileceğini anladı ve onunla konuşup telefonunu bir tablete bağladılar. Bu aletin adını tam olarak bilmiyorum ama bir tablet şeklinde ve telefonunuzdaki tüm bilgileri, yani içinde ne var ne yoksa mesaj, fotoğraf, konum bilgisi hepsi bu cihaza geçiriliyor. Ve görüldü ki Aaron 22 Nisan'da kız arkadaşı Cecily'yi birkaç kez aramış. Ve bu aramalar 22-23 Nisan gecesi de devam etmiş. Yani eğer o saatlerde evinde birlikteysen niye ararsın, değil mi? Bu Cecily'ye soruldu ve Cecily telefonunu kaybettiğini, bu yüzden Aaron'ın onu aradığını söyledi. Demek ki sabaha kadar birkaç kez kaybetti. Tamam, hadi bu olabilir diyelim. Ama yapılan aramalar da telefonu çaldırıp bulununca kapatmak gibi değildi. Birkaç dakikalık görüşmelerdi. Aradan birkaç gün geçince tekrar Cecily ile bir görüşme yapıldı ve ona "Bak, şu an söylediklerim mantıklı değil, gel doğrusu neyse anlat" denildi. Ve Cecily anlattığı tüm hikayeyi değiştirdi.
onları Aaron'la birlikte Belton, Texas'a gittiklerini ve orada yıldızları izleyip eve geri döndüklerini söyledi. Polis Aaron'ın telefonunda tam olarak nerelerde bulunduklarına baktı ve 23 Nisan'ın ilk saatlerinde gece saat 2 gibi yaklaşık 2 saat kadar bahsettikleri yerdeki köprüde ve köprüden itibaren devam eden bir alanda olduklarını gördüler. Ayrıca yine Cecily'nin telefonuna da bakıldı ve onun da aynı güzergahta aynı zaman aralığında olduğunu gördüler. Bu bilgileri Belton polisiyle paylaştılar ve bahsedilen yerdeki polisler 21 Haziran'da bu alanı aramaya başladılar. Bu aramada yanmış plastik kutuyu buldular ama başka hiçbir şey yoktu. 6 gün sonra bir iş için bu nehrin orada bulunan müteahhitler karışmış, kireçli, topraklı kalıntılar buldular. Hemen polise haber verdiler. Bulunan yer ve 23 Nisan'da Aaron ve Cecily'nin bulunduğu yer aynı olduğundan tekrar Cecily ile görüşüldü. Ve artık her şey ortaya çıktı. Cecily her şeyi itiraf etti. Anlattığına göre Aaron 22 Nisan günü onu aramıştı ve döverek bir kızı öldürdüğünü söylemişti. Yani Vanessa'yı. Ardından cesedini alıp kutuya koymuştu ve çalıştığı yerden askeri üstten ayrılıp Cecily'nin çalıştığı benzinliğe gelmişti. İkisi birlikte bu nehre gitmişlerdi ve Cecily'nin söylediğine göre nehrin oradaki ormanlık alana gittiklerinde kutu zaten oradaydı. Yani Aaron önceden getirmişti. Oradayken kutuyu açtı ve işte o zaman Cecily Vanessa'nın cesedini görmüş oldu. Aaron ona yardıma ihtiyacı olduğunu söylemişti. Cecily ona yardım etmeye karar verdi. Başlangıçta planları bedeni yakmaktı. Hatta yakmışlardı da ama ateşin çok büyüdüğünü görünce ve istedikleri şekilde yok olmadığını fark ettiklerinde planlarını değiştirdiler. Çünkü birilerinin dumanı görüp gelmesinden endişelenmişlerdi. 3 çukur kazdılar ve Vanessa'yı, daha doğrusu parçalarını bu çukurlara koydular. Cecily niye böyle bir şeye ortak oldu? Niye biri böyle bir şeye yardım eder? Üstelik bu suçla başlangıçta hiçbir bağlantısı yokken niye ortak olur? İnanın aklım almıyor. Aslında tabii Cecily'nin üzerinde bu kadar durmamın başka bir sebebi daha var. Tüm bu yaşananlardan sonra Instagram gönderileri paylaşması ve o gönderileri yazdıkları. Özellikle yazıyor gibi ve belli ki yaptığı şeyden utanmıyor. Yetmezmiş gibi bunların ardından gömdükleri yere tekrar gidiyorlar ve tekrar çukurları kazıyorlar. Yine yakmayı deniyorlar ve yine olmayınca beton döküyorlar. Eve dönüp üstlerinde ne var ne yoksa yakıyorlar. Tabi bu arada Cecily bu çukurların tam yerini söyledi. Ve o an polislerle birlikte medya da oradaydı. Yani bu itiraf gelirken Aaron da şüpheli olarak askeri üste bir odada tutuldu ve yine nasıl olduysa Aaron askeri üstten kaçmayı başardı. Üstelik elinde bir silahla birlikte. Neyse ki üstten birkaç kilometre uzakta caddede yürürken polisler tarafından fark edildi ve görünmesiyle o anda silahını çıkarıp kendisini öldürmesi bir oldu. Şimdi Aaron'ın neden Vanessa'yı öldürdüğüyle ilgili söylenilenlere geçeyim. Bunun hiçbir mazereti, gerekçesi olamaz. Ne cinayetin ne de şiddetin herhangi bir türünün, bunu unutmayalım. Ama bunlar paylaşılan bilgilerden olduğu için size aktarıyorum. Biliyorsunuz ki başlangıçta Vanessa'nın üstlerinden biri tarafından, bir çavuş tarafından cinsel tacize uğradığı söylenmişti. Birçok yerde de Aaron'dan bu kişi olarak bahsedildi. Ama burada bir yanlışlık söz konusu. Şöyle ki, Aaron tacizde bulunmuş olabilir ama çavuştan bağımsız, ayrı bir kişi olarak. Çünkü Aaron askeri rütbe olarak SPC'ydi. Yani aslında Vanessa ile aynı rütbedeydi. Vanessa'nın korkacağı onun üstünde olan birisi değildi. En azından ailesine zarar vermesinden korkacağı kadar bir rütbesi yoktu. O kadar yetkili biri değildi. Şimdi Cecily'ye tekrar gelelim. Cecily aslında Aaron'la sevgiliyken başka bir askerin eşiydi. Hala evlilerdi ama ayrılmışlardı aslında. Cecily Aaron'ın Vanessa'ya cinsel tacizde bulunması ihtimalini dahi tamamen reddetti ve yaşanan bu olayın Vanessa, Aaron ve sevgilisini bildirmekle tehdit ettiği için yaşandığını, bu yüzden öldürüldüğünü söyledi. Bu ne alaka diyebilirsiniz ama UCMC'ye göre, yani bir askeri hukukları onun gibi düşünülebilir. Ona göre başka bir askerin eşiyle ayrılmış dahi olsalar birlikte olmaları yasak, yasa dışı. Yani eğer Vanessa böyle bir durumu bildirseydi Aaron ne bir tazminat alırdı, ne bir işi, ne bir maaşı,
ne de orduda kalabileceği bir işi olurdu. Bu ortaya çıktığı anda ordudan atılırdı ve yani her şeyini kaybederdi aslında. Belki hapse dahi girerdi. Ama Vanessa'nın niye bunu önemseyeceği, yani niye bunu şikayet etmekle tehdit edeceği de bir soru işareti. Erin Cecily'ye bunu söyledi ve Cecily de buna inanmak istedi. Bir taraftan Erin'in bunu yaparken yalnız olmadığı ve gerçeklerin anlatılanlardan çok daha farklı olabileceği düşünülüyor. Çünkü Erin bu cinayeti sabah 10:23 ve 11:13 arasında işledi. Ve tüm bu zamanda kimse odaya gelmediği gibi kimsenin Vanessa'nın çığlıklarını ya da odadaki gürültüyü de duymamış olması ilginç. Tüm bu cinayetin oldukça kanlı olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü Vanessa yüzüne aldığı çekiç darbeleriyle öldürülmüştü. Tüm bu zaman aralığında bir cinayet işleyip Vanessa'yı kutuya koyup ortalığı resmen kanıt kalmaksızın temizlemesi mümkün olabilir mi? Bunların üzerine ordu şöyle bir açıklama yaptı. Erin Robinson'un Vanessa Guillen'e cinsel tacizde bulunduğuna dair herhangi bir delil bulunamamıştır. Yani bulunmasın zaten. Kimse bunları yaşamasın. Ama ailesine anlattığı çavuş bulunsun o zaman. Bir de şu var, bu olay Amerika'da çok ses getirmişti. Ailesi, arkadaşları, sosyal medyada büyük bir ses oldular. Amerika'da ve hatta dünyada birçok insan toplandı. Belki ailesi bu kadar üstüne düşmeseydi, tepki görmeselerdi üstü kapatılacaktı. Tıpkı Vanessa'nın arama çalışmalarında cesedi bulunan 2019'da kaybolan asker Gregory Morales gibi. Vanessa Guillen'in öldürülmesinin ardından bir Me Too hareketi başlatıldı ve birçok kişi orduda cinsel tacize maruz kaldığını açıkladı. Yine suçlamaların Savunma Bakanlığı tarafından incelenmemesi ve bağımsız bir kurum tarafından incelenmesi gerektiğine dair I Am Vanessa Guillen tasarısı sunuldu. Sadece bu yıl Fort Hood'da Ekim ayına kadar 26 asker öldü. Bunların 5 tanesi cinayet, 5 tanesi belirlenemeyen, 6 tanesi de intihardı. Cinsel taciz suçlamaları ve cinayetlerle ilgili incelemenin ardından 14 yetkili isim, ki bunlardan birisi generaldi, ordudan atıldı. Ve en acısı da Vanessa Guillen 20 yaşında aramızdan ayrıldı ve kimse onu geri getiremez artık. Bir sürü hayali, bir sürü düşüncesi de onunla birlikte gitti. Evet, bir Latin Amerikalıydı. Annesi İngilizce bilmiyordu bile ama evladını yaşadıkları vatana hizmet etmek isteyecek şekilde o bağlılıkla yetiştirmişti ve bir asker olmak istiyordu. Erin Robinson da öldü ama açıkçası hayatta kalıp Vanessa'nın annesinin üzüntüsünü, kız kardeşi Mayra'nın o öfkeyle karışık çığlıklarının hissettirdiklerini, halkın onun için verdiği tepkileri görmesini isterdim. Ayrıca cezasını da çekmesini isterdim. Hoş, vicdanı yoktur. Belki hiçbir şey hissetmeyecekti ama yine de bilmiyorum. Bununla ilgili paylaşacağım bilgiler de bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.